Kediler anneliği unutur mu? Yavrularını gerçekten hatırlarlar mı? Kediler yavrularını yıllar sonra tanır mı? Mesela sokağın bir köşesinde yıllar sonra birbirine rastlayan bir anne kedi ve yavru kedi, birbirlerine koşup sarılırlar mı? Yoksa bakışıp yol mu değiştirirler? Bu soru, kedi sahiplerinin içini en çok kurcalayan konulardan biri. Bugün bu duygusal ama bir o kadar da bilimsel meseleyi masaya yatırıyoruz. Çünkü konu anne olunca sadece kedi değil bizim kalbimiz de devreye giriyor. Hadi gel birlikte keşfedelim. Kediler yavrularını gerçekten hatırlar mı? Anne kedinin yavrusuna duygusal bağı var mı? Doğumdan sonraki ilk 8 hafta. Kritik dönem. Anne kedi yavrularına karşı adeta bir koruma kalkanı olur. Sürekli yanlarında, sürekli temasta, temizliklerini yapar, emer, mırlayarak yatıştırır. Bilimsel olarak bu davranışlar içgüdüseldir. Yani duygusal mı? Hayır, doğaya programlı. Ama yine de o sahneleri izlerken ne tatlı ya dememek elde değil. Özellikle Cornell Üniversitesi'ne göre anne kediler yavrularını kokularıyla tanır. Koku, kedilerde bir nevi kimlik kartıdır. Anne kedi yavrusunu doğumdan sonraki günlerde onun kokusuyla hafızasına kazır. Bu da ilk haftalarda güçlü bir tanıma mekanizması demek. Ama bu bağın sürüp sürmeyeceği zamanla ve koşullara göre değişiyor. İlk haftalar boyunca yavrular anneye bağımlı olduğu için anne de sürekli tetikte olur. Bu yüzden o dönemki bağ gerçekten kuvvetlidir. Ayrılık kaçınılmaz. Bağ ne zaman kopuyor? Yavru kediler genellikle 8-12 haftalıkken anneden ayrılır. Evde yaşıyorsa bu süre biraz daha uzayabilir. Ama doğada işler net. Yavru büyür, avlanmayı öğrenir ve kendi yoluna gider. Doğa ana diyor ki, anne sevgisi güzeldir ama hayatta kalmak daha önemlidir. Yani anne kedi bir yerden sonra yavrularını tanımaz hale gelir. Çünkü onların kokusu, davranışı, sesi değişir. Tıpkı çocukluk arkadaşını büyüyünce tanıyamamak gibi bir şey. Ayrıca hormonlar da bu süreci etkiler. Anne kedinin hormon seviyesi normale döndükçe yavrulara karşı duyarlılığı da azalır. Bazı anneler doğumdan sonra birkaç hafta içinde bile yavrularına karşı mesafeli davranmaya başlayabilir. Bu tamamen içgüdüsel bir geçiş sürecidir. Kedilerde annelik kalıcı bir sosyal rol değil, geçici bir görev gibidir. Yavru kedi, annenin kim olduğunu hatırlar mı? Şimdi de soruyu ters çevirelim. Yavru kedi annesini hatırlar mı? Kısa ve net, çok büyük ihtimalle hayır. Çünkü kedilerde uzun süreli sosyal hafıza insanlar gibi gelişmiş değil. Yani o annelik özlemi bizde olduğu gibi kedilerde pek yok. Bazı bilim insanları kedilerin hafızasının daha çok koku ve mekanla ilişkili olduğunu söylüyor. Cats. Yani kedin eski koltuğu tanır ama annesini tanımayabilir. Ancak şöyle ilginç bir bilgi de var. Eğer yavru annesiyle birlikte uzun süre yaşadıysa, kokuya dayalı bir alışkanlık oluşabilir. Bu durumda tanıma değil, alışkanlık devreye girer. Yani annesiyle yaşadığı evin kokusu güvenli bir alan haline gelir. Ama bu, duygusal bir bağdan çok rutinle ilgili bir tanımadır. Karşılaşsalar ne olur? Diyelim ki yıllar sonra bir anne kediyle yavrusu karşılaştı. Sence ne olur? Film sahnesi gibi bir sarılma mı? Yoksa sen de kimsin? Tıslaması mı? Büyük ihtimalle ikinci seçenek. Hatta kavga bile çıkabilir. Çünkü kokular değişmiş, hatıralar silinmiştir. Ve kediler kendi bölgelerine başka bir kedi girmiş gibi hissedebilir. Bu, aralarındaki geçmişe dair herhangi bir bilinç kalmadığını gösterir. Ayrıca cinsiyet, yaş ve sosyal statü farkları da bu karşılaşmayı etkiler. Kediler tanımadıkları her bireyi potansiyel tehdit olarak algılayabilir. O yüzden yıllar sonra duygusal tanıma yerine bölgesel savunma devreye girer. Birlikte yaşayanlarda durum farklı mı? Eğer anne kedi ve yavrusu birlikte büyümeye devam ederse işler biraz değişebilir. Yani aynı evde kalan bir anne yavru çifti birbirine karşı daha toleranslı olur. Kavga etmezler. Hatta birlikte uyurlar. Ama dikkat, anne kedi yavrusunu zamanla başka bir kedi olarak algılamaya başlar. Yani anne-oğul ilişkisi yerine ev arkadaşı ilişkisi kurur. Bu da güzel bir şey aslında değil mi? Bazı durumlarda ise anne kedi büyüyen yavruya karşı baskınlık kurmaya çalışabilir. Bu doğal sosyal hiyerarşinin bir parçasıdır. Ama ev ortamı bu rekabeti azaltır. Eğer kısırlaştırma yapılmışsa hormonlar da etkilenir ve bu tür çatışmalar azalır. Duygular mı, içgüdüler mi? Burada bir parantez açalım.
Biz insanlar duygusal varlıklarız. Sevgi, özlem, şefkat bizde çok baskın. Ama hayvanlar farklı çalışıyor, özellikle kediler. Kedilerde ilişkiler tamamen içgüdüye ve hayatta kalmaya dayanır. Duygusallık değil, işlevsellik önemlidir. Yani oğlum seni ne kadar özledim gibi bir iç ses yok. Yine de bu o kısa dönemlik sevginin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. O bağ kısa ama yoğundur. Ve o yoğunluk tam da doğanın istediği gibidir. Yavru büyüyene kadar maksimum ilgi, sonra serbestlik. Bu döngü doğanın sürdürülebilirliği için şarttır. Kedi sahiplerine pratik öneriler. Yavru bir kediyi annesinden ayırdıysan, onun kendini yalnız hissetmemesi için birkaç önerim var. Ona yumuşak bir oyuncak ver. Sıcak bir alan oluştur. Konuşurken sakin ve nazik ol. Hatta annesinin kokusunun olduğu bir kumaş varsa yanına koy. Bazı uzmanlar annenin kokusunu taşıyan bir eşyayla yavrunun daha az stres yaşadığını söylüyor. Kedi yavrusu sana alışana kadar onunla oyunlar oyna. Küçük ödül mamalarıyla güven oluştur. Sürekli aynı tonda konuş, bağ kurması kolaylaşır. Unutma, sen artık onun ailesisin. Senin sesin, onun annesinin mırıltısı gibi huzur verici olabilir. Tamam, bilim böyle söylüyor. Ama yine de şu görüntüleri izlediğimizde içimiz titriyor değil mi? Bir anne kedinin yavrusunu yıkaması, üzerine yatması, onu korumak için tıslaması. Bu sahneler bize bir şeyi hatırlatıyor. Şefkat sadece insanlara özgü değil, o anlar gerçek. Kısa sürüyor belki ama yalan değil ve o anlarda biz de bir parça yumuşuyoruz. Kediler belki annelik hatırası taşımaz ama biz taşıyoruz. O yüzden o sahneleri izlemek bile kalbimizi ısıtmaya yetiyor. Kedilerin dünyası hiç bitmiyor değil mi? Eğer bu video sana bir şeyler kattıysa, bize bir patili beğeni bırakmayı unutma. Yorumlarda senin de kedinle yaşadığın benzer şeyleri duymak isterim. Yaz, konuşalım, gülüşelim. Ve tabii ki, Kedi Kültür ailesine katılmak için abone olmayı unutma. Zil butonuna tıklarsan, miyavlayan her yeni videoda ilk sen orada olursun. Kendine ve kedine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Miyav.